Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Hakkaya. Bugün erken boşalma konusunda yeni yapılmış, yüksek kalitede bir dergide yayınlanmış bir makaleden bahsedeceğim. Burada hastaları iki gruba bölmüşler. Bir gruba penis başı dolgu tedavisi uygulamışlar. Diğer gruba da penis kökünde var olan bulbokavernoz kas dediğimiz boşalma esnasında kasılarak menenin dışarı çıkmasını sağlayan kasa botoks, botulinum toksini enjeksiyonu uygulanarak yapılan iki tedaviyi birbiriyle kıyaslayan, tedavi sonrasında hastaların ne kadar fayda gördüğünü anlatan, değerlendiren bir yayından bahsedeceğim. Güzel bir yayın olmuş gerçekten. Dolgu tedavisi sonrasında 2 ay sonra hastalara baktıkları zaman hastaların 1 dakika olan boşalma süresine 7 dakikaya çıkarttığını, botoks tedavisinde kası felç ederek uygulanan tedavi sonrasında da hastaların 1 dakikadan 3 dakika, 3,5 dakikaya çıkarttığı gösterilmiş. Her iki gruptaki hasta da anlamlı bir şekilde bu tedavilerden erken boşalma için fayda görmüşler. 3,5 dakika iyi mi, 7 dakika iyi mi o tartışılır ama süreyi bir grupta 3,5 katına, bir grupta da 7 katına çıkarttığı tespit edilmiş arkadaşlar. Dolgu tedavisi botoks tedavisine göre daha başarılı bir sonuç elde etmiş. Tabii erken boşalmada arkadaşlar hastaya penis başına dolgu yap, gönder şeklinde yapılmıyor. Sonuçta hasta geldiği zaman hastanın cinsel bilgisi donanımı ne derecede, hastada bilgi eksikliği var mı, ritim, derinlik, kalça tabanı kontrolü, nefes kontrolü, çift ilişkisinde ya da pozisyonda bazı sıkıntılar var mı? Bunları oturup değerlendirmek, hastaya anlatmak, gerekirse medikal tedavilerle tedaviyi zenginleştirmek mutlaka gerekiyor arkadaşlar. Ve tek başına yapılan bir tedavi olduğunu söylemek çok zor. Hastada sertleşme bozukluğu ya da kaygısı varsa, ereksiyon ilişki sırasında kaybı olacak mı, prezervatif takarken penis mi inecek mi, pozisyon değiştirirken inecek mi korkusu varsa tabii ki gene erken boşalmayla ilgili problemler yaşayabilir arkadaşlar. Aslında bunu da oturup tekrar değerlendirmek, konuşmak gerekiyor. Bunları zaten yapmadan erken boşalma dolgu tedavisi yapmaya kalkarsanız ya da botulinum toksin tedavisi yapmaya kalkarsanız tedavinizin başarı oranı tabii ki daha zayıf oluyor hastalarda. O yüzden hastayı mutlaka bunları değerlendirerek bir yol haritası çıkartmak gerekiyor. Erken boşalmada dolgu tedavisini kısaca anlatmak gerekirse işlem hyaluronik asit enjeksiyonu şeklinde yapılıyor. Hyaluronik asit bizim erken boşalma dolgu tedavisinden önce medikal estetiğin zaten 10 yıllardan beri kullandığı, özellikle yüzde dolgu için, burada elmacık kemiklerini de dolgunlaştırmak için kullanılan bir madde. Şunu da söylemek lazım. Erken boşalma dolgu tedavisinde standart bir protokol. Yani şu noktaya şu kadar yapacaksın, bu kadar yapacaksın, sensöryometri kullanacaksın diye bir protokol yok arkadaşlar. Ki bu çalışmada da zaten gene sensöryometri falan kullanmamışlar. Buraya özel, penis başına özel bir sensöryometri zaten dünyada yok arkadaşlar şu anda. Bunun dışında hangi dolguyu kullanmak lazım? Yani özellikle resmi sağlık otoritelerinin onayladığı bir dolgu var mı? FDA'in, Avrupa'daki sağlık komisyonlarının, Türkiye'deki TİÇ gibi tıbbi ilaç ve cihaz kurumunun onayladığı bir dolgu var mı? Yok arkadaşlar, öyle bir dolgu da yok piyasada. Yani firmalar kendilerini lanse ettiği, biz bunu penis ya da işte glans penis için kullanılabilir dediği dolgular olabilir ama hiçbir resmi otoritenin bu konuda onayladığı bir dolgu yok. Biz penis başına genellikle yumuşak penisi kalınlaştırmak için de sert dolgular tercih ediyoruz arkadaşlar. Burada en önemli konu bir kere dolgu uyguladığınız dokuya centilmen davranmanız, hassas davranmanız, hastaya bir zarar vermemeniz. En önemli konulardan birisi bu. Dolgunun en önemli avantajlarından birisi, hastaya isterseniz 3 defa arka arkaya dolgu yapabilirsiniz. Bir anda hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Hasta dolgu yaptıktan sonra gidip pratiğini yapıp yani olmadı bir daha dolgu yapalım diyebilir ya da hocam hassasiyet çok azaldı dediği zaman dolguyu azaltma şansımız olabiliyor. Tabii ki bu tedavinin başarısı %100 değil arkadaşlar. Hastayı hem bilgi anlamında donanımını arttırsanız da ya da hastaya erken boşalma için penis dolgusu yapsanız da başarı oranı %80-90 civarında değişiyor. Mutlaka hastaya cinsel anlamda da terapi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında hasta hala dirençliyse hastaya medikal tedavilerle de destekleyebilirsiniz ya da dondurma tedavisi dediğimiz kriyoablasyon tedavisi uygulayabilirsiniz ya da selektif dorsal nörektomi dediğimiz kalıcı sinir kesilmesi dediğimiz glans penisin duyarlılığını sağlayan sinirlerin kesilmesi, yani selektif dorsal nörektomi işlemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde bu yayını anlatmak istedim. Güzel bir yayın olmuş çünkü. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.